Bu gazel Mecnun dilindendir. Fesada aşkı ta gördüm, salahı akıldan durem. Meni rüsva görüp ayıp etme ey nasih ki mazurem. Eğer çaki giriban eylesem men eylemen, çün men meta nengden ari, libası ardan urem. Menü sahrayı vahşet, menzil etmem afiyet küncin. Esiri dam-ı zulmet olmazam, çün talibi nurem. Temerrüd akıl fermanından etsem dostlar billah. Meni re'yümle sanman, aşk sultanına me'murem. Mana kim tane eyler, kim nasihat ehli alemden. Hoşam kim itibarı aşk ile her dilde mezkûrem. Belayı aşkı derdi dost terkin kılmazam zahit. Ne müştakı behiştem sen kimi, ne talibi hurem. Hayali çini zülfü takı ebrusu ile zevkım gör. Sanasın haşmet ile kisrayam, kadr ile fağfurem. Garaz bir adimiş alemde men hem eyledim bir ad. Bihamdillah fuzuli rindi rüsvalıkta meşhurem. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Efendim, Diyanet TV'den herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Yeni bir edebiyle huzurlarınızdayız. Bu hafta Ömer Demirbağ hocamla Doğu'nun en bilinen aşk hikayesinin kahramanları olan Leyla ve Mecnun'u konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler efendim. Nasılsınız hocam? Hamdolsun, binlerce şükür. Eyvallah hocam, ayağınıza sağlık. Hocam, Leyla ve Mecnun'u konuşacağız bugün. İnsanların yüzyıllarca anlatıp bitiremedikleri hikayenin iki kahramanını konuşacağız. İsterseniz bir etimolojik giriş yapalım. Leyla ve Mecnun kelimelerinin etimolojisi hakkında neler söylersiniz hocam? Daha sonra Türk Edebiyatı'ndaki serüvenine gireceğiz inşallah. Yüzyıllar içinde binlerce çağrışım yüklenmiş bunlara. Leyl'den geliyor Leyla. Leyl gece demek, gece saç demek, karanlık demek, uzaklık demek, ıstırap demek. Mecnun kaçtır asıl adı malum. Cinnetli demek, çılgın demek, kendinden geçmiş, mest, bi perva demek. Mecnun'un içerdiği anlamlar da bu. Hadisenin tarihi gerçekliği olduğunu savunan görüşler vardır. Abbasiler zamanında, Harun Reşit döneminde Araplarda birbiriyle kan davalı olan iki Arap kabilesinin birbirini seven gençleri. Son derece trajik, umutsuz, imkansız bir. Zaten gönül dedikleri şey hep imkansızı ister ya. İmkansız bir macera ve sonu da hakikaten çok acı bitiyor. Sevenle sevilen asla birbirine kavuşmuyor. Bir dönem zamanın magazinini işgal ediyor. Çok dilden dile dolaşıyor derken Araplarda bu şiire dökülüyor. Leyla ile Mecnun'un macerasını, meselesini şiirle anlatmak gelenek haline geliyor. Derken Farslara geçiyor, derken bize geçiyor. Bizde, Türklerde ilk kez Leyla ile Mecnun'u hikayesini yazan Alişir Nevai'dir. Eserin adı da Mecnun-u Leyli. Mecnun'u başa alıyor ve şöyle açıklıyor. Aşık olan Mecnun, öyleyse söz ona düşer. Aşk kimdeyse söz hakkı onun diyor. Osmanlı sahasında bizim divan edebiyatımızda ilk kez Leyla ile Mecnun'u kaleme alan Necati Bey, ancak bu eserin varlığından tezkireler vesilesiyle haberdar olmaktayız. Ne yazık ki eser günümüze gelmemiş, kayıptır. Necati Bey'den Fuzuli'ye gelinceye kadar 200'ü aşkın Leyla ile Mecnunlar yazılıyor. Ama 16. yüzyılda Fuzuli bu meseleyi adeta alevden mısralarla kaleme alarak bayrağını çekiyor. Fuzuli'den sonra bıçak gibi kesiliyor, artık aşılamıyor. Leyla ile Mecnun dendi mi Fuzuli akla geliyor. Fuzuli yazdıktan sonra bu mesele, bu sevmek ve sevilmek hadisesi Arap çöllerinden Anadolu bozkırlarına kadar o kadar yaygınlaşıyor ki her evde birkaç Leyla oluşmaya başlıyor ama tek evde Mecnun yoktur. Diyebilirim ki yine bir önceki programda da söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Fuzuli yazdıktan sonra adeta her kadın Leyla kadar sevilmeyi istedi ve her erkek Mecnun kadar aşkı yaşamak istedi. Fuzuli bu kadar idealize etmiştir. Fuzuli'nin Leyli ve Mecnun'undan sonra bütün Doğu aleminde sevmek ve sevilmek dendi mi akla bu iki isim gelir. Sevmek ve sevilmek demek Leyla ile Mecnun demek. Şairler aşkta Mecnun'la yarışır oldular.
İlk zamanlar at başı gittiler. Hele 16. yüzyıldan sonra hep Mecnun'a omuz vurup geçtiler. Mecnun'u geride bıraktılar. Doğal olarak divan şiirinde heykelleşmiş olan kahredici güzelliğe sahip sevgili ise Leyla ile yarıştırıldı. Hemen aklıma geldi. Hemşehrim bir divan şairi Harputlu Hacı Hayri Bey. Çok da ünlüdür, bestelenmiştir. Osman Nevres'in bir gazeline nazire yazmıştır. O nazireyi okuyacağım size. Sinemde bir tutuşmuş sönmez ocağı olaydı. Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı. Zülfün görenlerin bahtı siyah olurmuş. Tek zülfün göreydim, bahtım siyah olaydı. Olmazdı böyle mahzun, Leyli gamında Mecnun. Bir dem yüzün göreydi, alemde sağ olaydı. Diyor ki, ey sevgili Mecnun bir kez seni görseydi, Leyla'dan ötürü bu kadar mahzun olmayacaktı. Bakın burada divan şiirinde sevgililer hep Leyla ile kıyaslanır ve Leyla'yı geçer. Aşık rolündeki şairler ise kendini hep Mecnun'la kıyaslar ve Mecnun'u geçer. Ve en çok geçen de bizim Fuzuli'dir. Çok meşhurdur işte. Mende Mecnun'dan füzun, aşıklık istidadı var. Aşık-ı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var diyordu. Eyvallah. Peki hocam, şairlerin aşk hikayesi olarak yazdıkları kitaplara Leyla ve Mecnun gibi hep aynı isimleri verdiklerini görüyoruz. Peki neden farklı kahramanlar değil de hep aynı kahramanlar üzerinden anlatılıyor? Bunun Efendim zirvede nedir zaten acaba? Leyla ile Mecnun var. Fakat bunun yanı sıra Ferhat, Şirin, Vamık, Azra, Kerem ile Aslı daha çok saz edebiyatını ilgilendiriyor. Tek tük çok nadiren rastlanır divan şiirinde vardır. Yani Leyla ile Mecnun isminin dışında da seven ve sevileni ifade edilen isim ama Leyla ile Mecnun çok çok yaygındır. Çok yaygındır. Hatta işte Leyla ile Mecnun tasavvufi şiirlerde bile geçer. Tasavvufta dahi Leyla ile Mecnun, mesela Leyla Cenab-ı Hakk'ı temsil eder. Mecnun kulu temsil eder. Allah aşkını anlatır. Çöl ise bu dünyadır. Zaten bir konferansımda sordular öğrenciler bana. Hocam günümüzde niye Mecnun yok filan? Erkekler hemen dediler ki Leyla yok da o yüzden. Hayır dedim, geçin bunları. Günümüzde çöl yok, çöl. Yani hasret yok. Çöl ne demek? Hasret demek. Özlemek demek, hicran demek. Günümüzde bu yok. Bu olmayınca da insanlar niçin Mecnun olsunlar ya da Leyla olsunlar ki? Çöl yok ortada. İmkan yok değil mi? Evet. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Şimdi hocam, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'una gelelim. Bu arada Leyla ve Mecnun mudur, Leyla ve Mecnun mudur hocam? Farkı var Aslı mı? okunuşu Leyli ve Mecnun. Evet. Okunuşu böyle. Fakat çeviren hocalarımız, akademisyenlerimiz belki daha rahat anlaşılsın diye Leyla ve Mecnun ya da Leyla ile edatını da koyuyorlar bazıları. İle Mecnun diyorlar. Fark etmez yani Leyli ve Mecnun. Eyvallah. Bu hikayeye biraz gelelim mi hocam? Biraz hikayeyi Efendim dinleyebilir miyiz? o kadar çok şair bunu işlemiş ki ve her işleyen de o kadar çok şey katmış ki meselenin aslı, gerçeği bilinmiyor. Ama böyle bir olay var tarihi olarak. Gerçeği neydi tam olarak bilinmiyor. Herkes bir şey eklemiştir buna. Fuzuli'nin anlattığı hikayede Ki en ciğersuz olan, evet, gönül yakıcı olan değil mi? çok küçük yaşlarda mektepte tanışıyorlar bunlar. Daha 7-8 yaşlarında. Kays ile Leyli. Evet, çok özür diliyorum. Zaten başka tanışabilecekleri bir mecrada Yok, yok. çocuklar değil mi? bunlar. O toplum Evet, yapısı okulda içerisinde. bunlar birbirini görüyorlar. O zamanlar sebak denilen bir ders sistemi vardır ki günümüzde ben de çocukken o fiş var ya, Evet. aynı satırı durmadan yazdırırlardı ki yazmaya yazardık alışalım. hocam. Evet, herkes yazmıştır. Çocukların hepsi okumayı söküyorlar, ilerliyorlar. Bir tek Kays geride kalıyor. Bir türlü okumayı sökmüyor. Hocası, üstad durumundaki kişi endişeleniyor. Bu çocuk niye okuyamıyor? Yani zihnen bir arıza mı var diye düşünüyor. Ve bir gün Kays'ın defterini inceliyor o yokken. Neler yazmış. Bir bakıyor ki defteri baştan sona tek kelimeyle doldurmuş. Leyli, Leyli, Leyli. Binlerce kez bunu yazmış. Başka bir şey yazmamış. Çağırıp soruyor, niye böyle yazdın? Diyor ki ondan başka bir şey mi var? Bakın vahdetül vücut işte. Adamın bütün ufku, dünyası, her şeyi o. Ve Fuzuli şimdi sözü alsın. Bu ikisinin arasındaki sevgi alışverişini Azerice'nin de tatlılığından istifade ederek o kadar mükemmel aliterasyonlarla anlatır ki Leyli işi işve ve kirişme, Mecnun gözü yaşı çeşme çeşme. Fuzuli bu ikisini böyle tanımlıyor, özetliyor.
Kirişme kelimesi Azeri Türkçesinde eda, cilve, naz manasında gelir. Leyli, bu arada şe seslerinin kullanılışına dikkat edin. Fısıltıyı, ikisi arasındaki gizli, romantik alışverişi anlatıyor bize. Leyli işi, işve ve girişme, Mecnun gözü yaşı, çeşme çeşme. Şu söyleyişteki tatlılığa dikkat edin. Burada böyle tasvir ediyor. Okuldayken işte birbirini severler, aşık olurlar. Seven, sevilen kim, ikisi aslında tek varlıktır ya, neyse. Derken Leyla'nın ailesi maceradan haberdar olur ve hemen okuldan çekerler Leyla'yı. Annesi Leyla'ya kınar, azarlar. Leyla tek başına kalır. Mecnun artık Leyla'yı göremez. Kays, henüz Mecnun değil. Leyla'yı göremez olunca kabına sığmaz. Erir, biter, perişan olur. Anne babanın tek evladıdır. Bazı nüshalarda da çöl beyinin tek oğludur. Bir aşiretin liderinin tek oğludur. Ondan sürale yürüyecek. Fakat Mecnun adeta ruhen sakatlanmıştır. Yemekten içmekten kesilir, bir deri bir kemik kalır. Anne baba nasihat ederler ki çok umutsuz bir anne babanın nasihatı evlada geçmez, malumdur. Anne baba olanlar bilirler. Evlat üzerinde en tesirsiz söz anne babanın sözüdür. Ama akıllı anne babalar evladına laf geçirmek istiyorlarsa evladının arkadaşlarını kullanırlar. O zaman yönlendirilebilir ama direkt bir şey söylediğiniz zaman işte yine başladı diyen bakışlarla karşı karşıya kalırsınız. Anne baba nasihat ediyor Kays'a. Evladım diyorlar, vazgeç, vazgeç. Çok daha güzellerini buluruz sana. Gücümüz yeter. Ondan olmuyorsa olmuyor, vazgeç. Biz çok daha güzellerini buluruz. Deyince Kays diyor ki, men bu kelama tutmazam güş. Leyli sözü söylen, yoksa hamuş. Bülbül gül için çekende nale, derdine derman olur mu lale? Ben bu söze kulak tutmam, bana Leyla'dan bahsedin, yoksa susun. Bülbül gül için o kadar öterken hiç lale onun derdine derman olur mu? Ne demek başkası? Bu derece adeta kalbi kilitlenmiştir Kays'ın. Anne babanın ümidi kesilir. Ne yapsak ne yapsak az önce bahsettiğim akıllı anne babalar gibi Mecnun arkadaşlarına giderler, çevresine. Hiçbir anne babanın sözü yaşıtı bir arkadaş kadar tesirli değildir genç üzerinde. Arkadaşlarını bulurlar. Derler ki işte bu çocuk ölüyor, bitiyor, mum gibi gittikçe sönüyor, zayıflıyor. Bizim lafımızı dinlemiyor. Gelin siz bunu götürün, gezdirin, biraz açılıversin. Günlerdir bir lokma ağzına koymadı filan. O yaştaki gençler gelirler, ısrarla, yalvararak Kays'ı çıkarırlar, biraz gezdirelim diye. Artık nasıl bir kasaba ya da bir yerleşim, bir kariye ise, yerleşim birimi ise bilmiyoruz. Şimdi anlatacağım kısım Fuzuli'de yok, Alişir Nevai'de var. Bir sokağın köşesini döner dönmez bu gençler Kays'la birlikte iğrenç bir manzarayla karşılaşırlar. Affedersiniz, bir köpek, uyuz bir köpek. Sırtında da bir yara var, sinekler konup kalkıyor, iğrenç bir şey. Bunlar tiksinti duyarken Kays birdenbire koşar, o köpeğe sarılır, öpüp okşamaya başlar, yüzünü gözünü sürer. Arkadaşları aman ne yapıyorsun, pis dokunma ona filan deyince Kays der ki, Leyli'nin mahallesinin itidir. Bu köpek Leyla'nın mahallesinin köpeğidir. Ola ki bu gözler onu gördü. Der ve köpeğe sarılır. Bunu Alişir Nevai rivayet eder. Böyle akıl almaz, havsalaya sığmaz. Hele günümüzün çok daralmış gönlünün asla hayal edemeyeceği bir aşktır bu. Zaten aşkın olduğu yerde ne yok? Akıl yok. İrade yok. Aşk böyle bir şeydir. Ve bir müddet sonra beklenen olur. Kays eve de sığmaz olur. Anne baba kelepçesini de kırar atar ve kaybolur. Bir duyarlar ki Necd sahrasında. Atlaslardaki o Necd çölü var ya, o Mecnun'un çölüdür işte. İşitirler ki Mecnun orayı mesken edinmiş. Ceylanlarla yaşıyor. Çöllerin içinde ot kökleri yiyerek hayatta kalabiliyor. Ve sabahlara kadar, tabi Arap'tır bunlar, ya Leyl diye uzun uzun şiirler söylüyor. Leyla'nın kaşı gözü, boyu, posu, yürüyüşü, oturması, kalkması, her şeyi onun şiirlerinde konu ve Kays'ın çölde söylediği şiirler dalga dalga yayılıyor etrafa.
Leyla'nın ailesi bunu duyunca bunu bir şeref meselesi haline getiriyorlar. Hakikaten de kolay değil yani. İyi bir durum Aşiretin, yani akrabanız bile olsa bir kızcağızın bu kadar şiirlere konu olması. Adı çıkıyor Tabii. içerisinde değil mi? Ve bunu şeref meselesi haline getirip o civardan göç etmeye karar veriyorlar. Bütün bir aşiret, bir kabile oradan göç ediyor. Leyla o civarlardan gidiyor, develer gidiyor, Leyla'yı da götürüyor. Ve geçtikleri yolda, bütün Doğu Edebiyatı'nda tesadüflere çok yer verilir ya, meğerse Necd sahrasından geçiyorlar. Leyla son derece üzgün, perişan ve sıkılgan bir halde devesinde oturmaktadır. Bayanların için havdeç denilen bir küçük kulübecik yapılır devenin üstünde. Eski filmlerde görülmüştür. Kadınlar için kulübe vardır devenin üzerinde, kadınlar onun içinde. Zavallı Leyla, hem de çöl yolculuğu çok sıkıcıdır. Yer var, gök var, seyredeceğiniz bir şey de yok. Deve de böyle insanı beşik gibi sallar. Leyla sıkıntıdan, çöl yolculuğunun sıkıcılığından olsa gerek, devesinde uyuyakalır. Kervan gider, Leyla'yı unuturlar. Tam çölün ortasında Leyla kala kalır, o hala uyuyor. Leyla'yı göremezler. Leyla bir uyanır ki aman Allah'ım, çölde tek başına. Kervan gitmiş, kendisi kalmış. Çöllerde yol da yoktur biliyorsunuz, kum fırtınaları durmadan tepelerin yerini değiştirdiği için yol bulamazsınız yani. Panik içinde devesini sağa sola sürer, hiçbir şey yok. Kervan gitmiş, yol da yok. İşte bu korku ve dehşet içindeyken daha beter bir şey olur. Birdenbire çölde adeta çölden hortlamış gibi bir yaratık görür. Korkunç bir varlıktır bu. Saçlar ve sakallar o kadar birbirine karışmıştır ki yüzünde 2 diş ve 2 göz parlıyordu. O kadar bir deri bir kemik idi ki biraz hızlıca yanında öksürseniz sarsılıp düşebilirdi. Üstündeki pılı pırtı elbisesi miydi, derisi miydi belli değildi ve kaburga kemikleri elbiseden bile belli oluyordu. Leyla bunu görür ve bir çığlık, cin mi, ins mi, ifrit mi ne bu? Bir çığlık atar, devesini hızla sürerek oradan uzaklaşmaya çalışır. Leyla kaçarken bir an gözü değer bakar ki o da Leyla'dan korkmuş, kaçıyor. Şimdi siz bir şeyden ne kadar korkarsanız korkun, korktuğunuz şeyin sizden korktuğunu fark edince korkunuz kalmaz. Leyla fark eder ki o korkmuş, kaçıyor. Hemen deveyi durdurur. Döner gider, karşı karşıya gelirler. En muhteşem manzaradır. Goethe buraya hayran. Diyor ki, Batı romanı olsa da ent olurdu. Roman bitmişti. Fakat esas roman ondan sonra başlıyor. Leyla sorar, kimsin? Mecnun, Fuzuli'nin dilinden en meşhur gazellerden biriyle cevap verir. Eyle sermestem ki idrak etmezem dünya nedir? Men kimem, saki olan kimdir, meyi sahba nedir? Gerçi canandan dili şeyda için kâm isterem, sorsa canan bilmezem, kâmı dili şeyda nedir? Hikmeti dünya-ı mafiha bilen arifte gül, arif oldur bilmeye dünya-ı mafiha nedir? Leyla anlar ki bu Mecnun. Leyla Mecnun olmadığı için aklı başında tanır, bu odur, Mecnun. Hemen kendini ifşa eder. Leyli menem arzu-i canın, kâmı dili natuvanın. Canının arzusu, kırık gönlünün ilacı, Leyla işte benim, işte karşındayım. Tabi beyitlerin hepsi aklımda değil. Der ki Cenab-ı Hakk'ın çektiğimiz hicran acılarına karşılık bir rahmet eseri olsa gerek, Allah bizi bu çölde bir araya getirdi, kavuştuk birbirimize. Deyince Mecnun der ki, Mecnun dedi ey periveş, haşa-kı zayıfe vurma ateş, yakmaya yeter beni hayalin, bende yoktur takat-ı visalin. Ve gazele döndürür, Mecnun dilinden gazel. Hayaliyle tesellidir, gönül meyli visal etmez. Gönülden taşra bir yar olduğun aşık hayal etmez. Allah Allah, Leyla, Mecnun neler söylüyor? Leyla anlamaya çalışıyor. Bir kısmı Farsçadır ya. Mecnun der ki Leyla'ya, sen bir aynaydın, sende güneş gözüktü ve gözlerimizi kamaştırdı. Ben güneşin kendini istiyorum, aynayı ne yapacağım? Sen bir basamaktın, asıl Leyla yukarıda, sen bir basamaksın. Ben gerçek, hakiki Leyla'yı istiyorum. Deyince Leyla anlar ki Mecnun çok başka ufuklarda geziyor. Aynen
bir türbeyi ziyaret eder gibi eğilir, Mecnun'un eteğini öper, bir türbeden çıkar gibi geri geri çekilir, devesine biner gider. Mecnun hala okuyor. Son sözü şudur: "Men bulmuşam Mevla'yı, men neylerem Leyla'yı." Devam ediyor. Mecnun geziyor çöllerde. Döner gider. Tabii atlıyorum. Bu çok uzundur. 200 küsur beyitliktir. Yani bu programda hepsini anlatmaya imkan yok. Bir müddet ara yerde olaylar oluverir. Mecnun işitir ki Leyla evlenmiş. Meğerse bir çöl beyi İbn Selam adında Leyla'ya talip olur. Leyla'nın babası da bir an önce bu skandalın bitmesi için Leyla'yı verir. Evlenirler. Evlendikleri zaman Fuzuli'nin diliyle bir araya geldikleri zaman Leyla der ki kocasına, artık nikah kesilmiş, karı kocadırlar bunlar. Der ki ben üzerimde bir cin var. Şu anda bana görünüyor ve bana diyor ki sana kim dokunursa bir darb ile kılıram fani, hem seni ve hem ani. Bunu söyler, inandırır. Fuzuli der ki bilhassa sevilen kişilerin en mükemmel özelliklerinden biridir. Sevgili ve %100 kadındır tabii divan şiirinde sevgili. 50 defa bir insanı kandırsa 51. kez yine kandırabilir. İnandırır bunu ve İbn Selam'ı kendinden uzak tutar. Beri tarafta Zeyd vasıtasıyla arada haber götürüp getiren bir ulaktır bu. Mecnun işitir ki Leyla evlenmiş. Düşünün, Mecnun'a bu haberi verince Mecnun ne yapar? Mecnun'a haber verdiniz, Leyla evlendi. Mecnun ne yapacağını düşünüyorsunuz? Hemen meşhur murabbalardan biri geliyor Fuzuli'nin. Müthiş bir kıskançlık şaheseri. Gayr ile her dem nedir seyri gülistan ettiğin? Bezmedip halvet kılıp yüz lütfu ihsan ettiğin? Ahd bünyadın mürüvvettir mi viran ettiğin? Hani ey zalim bizimle ahdu peyman ettiğin? Cismimiz ne oldu ki bizden eyledin bizarlık? Biz gamın çektik, sen özgeye ettin gamharlık. Sizde adet bu mudur? Böyle mi olur yarlık? Hani ey zalim bizimle ahdu peyman ettiğin? Mecnun söyler, Zeyd yazar, Leyla'ya kavuşturur. Leyla cevap verir. Mecnun geze dolaşa işte Leyla'nın koca evindeki halini görür. Onların aşiretinin bir dilenci gibi yaklaşır. Mecnun artık çok meşhur olmuştur. Herkes buyur ediyor. Göçebe Araplar arasında. İbn Selam güz mevsimidir. Mevsim güzdür. Zaman zaman rüzgar esiyor, hava soğuk oluyor filan. Çadırlarda mangal var. Bilir ki Mecnun budur, alır çadırına. Der ki Leyla için niye bu kadar çöllere düştün filan? Mecnun der ki Mecnun olmasan sen bunu anlayamazsın. Sen Mecnun değilsin bir kere. Güzel de Leyla'yı ben de seviyorum der. Tam İbn Selam Leyla'yı sevdiğini söylediği sırada bir rüzgar eser, çadırın kapısını açar. O esnada da Leyla geçiyormuş oradan. Mecnun Leyla'yı görür. Eyvallah. Düşünebiliyor musunuz? Mecnun Leyla'yı gördüğü an ne olur? Bir infilak bekleniyor değil mi? Mecnun Leyla'yı görür görmez önündeki mangala 2 elini batırıp kor halindeki ateşleri alıp göğsüne bastırır. Ve düşer bayılır. İbn Selam anlar ki bu başka bir şeydir. Leyla'yı bırakır, boşar. Artık Mecnun'a olan saygısından. Zaman geçer. Sonuna geliyorum artık. Epey şeyler olur, hava savaşlar, harpler, geçiyorum onları. Bunlar hep şiirle anlatılıyor elbette, değil mi hocam? Elbette, baştan sona şiir. Lirizm. Evet, evet. Ve Leyla kahrından vefat eder, ölür. Zeyd haber verir. Zeyd'in de işi gücü hep kötü haber vermek. Mecnun'a gelip çölde der ki Leyla ısmarladı cani, ol gitti sen ol zindegani. Yani sen başın sağ olsun demeye getirir. Alemde yaman haber verenler, Fuzuli anlatıyor. Mecnun ki haberdan oldu agah, bir hal içre düştü kim, neuzu billah. Leyla'nın ölüm haberini aldı. Ve koklaya koklaya, çırpına çırpına, adeta yerlerde tam bir doğu manzarasıdır. Aşık tavrı budur. Çöllerde sürünüyor. Sürüne sürüne Leyla'nın mezarını buldu. Leyla'nın mezarının önünde el açtı. Cenab-ı Hakk'a yalvarmaya başladı.
Ya Rab mene cismi can gerekmez. Canan yok ise cihan gerekmez. Müştakına mey ecel kerem kıl. Def'i bela eyle, ref'i gam kıl. Ey can sen de bizimle veda et. Bu hastayla yeter niza et. Gül derdi hadikayı emelden, mey içti sürahi ecelden. Leyli dedi verdi canı şirin, ol aşıku bir kararu miskin. El cem olup ettiler nezare, faş oldu bu macera cihane. Kabrizre gördüler yıkılmış, canı cananeye nisar kılmış. Bitti. Mesnevi'nin son beyti buydu. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Çok güzel özetlediniz. Tabii bunların nasıl anlatıldığına dair bazı misaller verelim. Destur verirseniz ben arz edeyim. Sizden izah isteyeceğim hocam. Notlarımız arasında da mevcut. Bu Leyla ve Mecnun'un dibace kısmında, yani giriş mukaddime kısmında bir 3 bentten oluşan bir şiir var. Onu ben arz edeyim efendim. Sizden izah isteyeceğim. Estağfurullah. Ey neş'eti hüsnü aşka tesir kılan, aşkı ile binayı kevni tamir kılan, Leyli ser zülfünü girihgir kılan, Mecnunu hazin boynuna zencir kılan. Tutsam talebi hakikate rah-ı mecaz, efsane bahanesiyle arz etsem raz, Leyli sebebiyle vasfın etsem ağaz, Mecnun dili ile etsem izhar niyaz. Lütf ile şebi ümidimi ruz eyle, İkbalimi tevfik ile firuz eyle. Leyli kimi lafzımı dil efruz eyle, Mecnun kimi nazmımı ciğersuz eyle. Ki eylemiş de görünüyor değil mi hocam? Evet. Ne demek istiyor üstad burada? Dibace'de 3 tane benttir bu. Hakikaten işin bütün özetini anlatmış. Evet. Bu arada kendi poetikasını da açıklıyor. Değil mi? Yani bu şiiri niye yazmış, bu hikayeyi niye anlatmış, bu kitabı niye yazmış, hepsini anlatıyor. Evet. İlk mısra. Ey neş'eti hüsnü aşka tesir kılan. Ey güzelliğinin ışıltısıyla aşkı yaratan. Kime sesleniyor? Allah. Eyvallah. Aşkıyla binayı kevni tamir kılan. Yine kendi aşkıyla, sonsuz cazibesiyle yaratılış binasının ömrünü uzatan. Leyli seri zülfünü girihgir kılan, Leyla'nın zülüflerini büklüm büklüm kılarak Mecnun hazin boynuna zincir kılan ve zavallı Mecnun'un boynunu onunla bağlayan. Birinci dörtlükte aşkı yaratanın Allah olduğu ve aşk Allahu Teala'nın sonsuz cemaline karşı yaratılışın bir tepkisi olduğu bildiriliyor. Ancak bunun somutlaşmış hali güzelliği Leyla temsil ediyor. Buna karşı çırpınışı ise Mecnun. Leyla'nın saçlarını bu kadar büklüm büklüm güzel kılan ve o güzelliğiyle de Mecnun'un boynuna dolayan sensin diyor. Birinci dörtlük bu. Devam ediyor şair olarak. Tutsam talebi hakikate rahı mecaz. Hakikata mecazla yol açsam diyor. Çünkü mecaz olmasa hakikat anlaşılmaz. Olayın özeti aslında değil mi şu mısra hocam? Bütün büyük İslam alimleri temsili hikayeciklerle bize hakikati anlatırlar. Çünkü olduğu gibi anlatmak mümkün değil. Ancak değil. Temsille, hakikati, mecazla. Yani mana halinde söze dökmek ancak böyle mümkün. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de peygamber kıssaları bu işi yapar. Hep kıssalarla hisse alalım diye Allahu Teala ayetlerle bize bildirir. Mecaz olmadan hakikate ulaşmak 50 basamaklı bir merdivenin ilk basamağından yukarıya zıplamaya çalışmak demektir. Mecaz tam ne demektir hocam? Mecaz hakikate giden yol, hakikatin gölgesi, vehmi demek. Hakikatin ışıltısı. Mesela bu dünyada her 3 mevsimde bir rastladığımız bir bahar mevsimi vardır. O bahar her sene gelir. Yeşillikler, güller, çiçekler, kuşlar, cıvılar. Nedir bu? Cennet denilen alemin mecazıdır işte. Böyle bir yer var, haberin olsun. Sana onun bazı ışıltılarını gösteriyoruz demek ister. Mesela zemheri, kışın en şiddetli zamanı zemheri ayı denir. Ki bizim doğuda Şubat'a filan denk geliyor. Zemherinin bir vakti vardır ki çok ilginç. Üşümek insanda yanma hissi uyandırıyor. Allah Allah.
Hatta o zamanlar çiftçiler, köylüler derler ki ağaçlar soğuktan yanmış. Duydunuz mu hiç bunu? Yok. Ağaçlar, fideler donmuş demezler, yanmış. Zemherinini 10 gündür zannediyorum. O günlerinde dışarı çıkarsanız soğuktan burnunuzda, kulaklarınızda ve dudaklarınızda soğuktan yanma hissi duyarsınız. Bir şeyin haddini aşmış şekli zıddına dönüşür. Soğukluk da haddini aştı mı yakma tesiri yapıyor. Nitekim cehennem bölümlerinden birinin de adı Zemheri'dir. Orada Cenab-ı Hak oranın sakinlerine soğuklukla azap eder. Kışın şeyi. Şimdi bu kadar lafı niye söyledim? Estağfurullah. Kış mevsimi de bize oradan haber verir. Oranın mecazıdır. Hakikat orada. Biz bu dünya hayatı bir oyalanmadır demiyorum. Bir avunma. Neyle? İnsan neyle avunur? Mecazla avunur. Hakka erdiğiniz zaman. Ve çok muhteşem bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bu dünya hayatında mümin oruçludur. Öldüğünde iftar eder. Bakın bütün bir gün oruç tuttunuz. Hele iftara yakın tamamıyla sabrınız kesildi. O ezan sesine son 5 dakika kala kıyamet kadar uzaktır, bir türlü bitmez. Sonunda okundu. İlahi müsaade geldi. İşte hakikate erdiniz. Öncesi vehimdi, mecazdı. Fuzuli ne diyor? Tutsam talebi hakikate rahı mecaz. Hakikati elde etmek için mecazı yol edinsem kendime. Efsane bahanesiyle arz etsem raz. Masal anlatmak gibi bir tavır ile, o bahane ile derdimi anlatsam. Leyli sebebiyle vasfın etsem ağaz. Leyli'yi kullanarak asıl senin güzelliğini anlatsam. Eyvallah. Kim burada söylediği? Birinci Çok açık. dörtlükte Cenab-ı Hakk'ı söylüyordu. Mecnun diliyle etsem izhar niyaz. Mecnun'un diliyle de yalvarışı izhar etsem. Aklıma geldi. Dede Ömer Ruşeni. Çok meşhur bir beyti vardır. Pek çok tasavvufi risalede alıntı yaparlar. Müthiştir o beyit. Diyor ki, hüsnünün aksin ruhi dilberde peyda eyledün. Çeşmi aşıktan dönüp anı temaşa eyledün. Çok önemli hocam. Biraz izah alabilir miyiz? Allahu Teala'ya söylüyor bunu. Hüsnünün aksin ruhi dilberde peyda eyledün. Çeşmi aşıktan dönüp anı temaşa eyledün. Ya Rabbi diyor, güzelliğini güzellerin yüzünde gösterdin. Eyvallah. Ve aşıkların gözünden kendi güzelliğini sen seyrettin. Güzel de aşık da bir kişidir aslında. Seven de sevilen de tek varlıktır. Bu aşağıların aşağısı dünyada gözlerimiz şaşılaştığı için ikisini ayrı görürüz. Leyla'yı Mecnun'dan ayrı bir şey zannederiz. Aslında tek bir varlıktır. Aynı şeyi söylüyor. Leyli sebebiyle vasfın etsem ağaz. Leyla'yı sembolize ederek senin güzelliğini anlatsam ve Mecnun diliyle sana yalvarışımı dile getirsem diyor. Son dörtlüğe geldik. Lütf ile şebi ümmidimi ruz eyle. Evet. Allah'ım lütfunla ümit gecemi gündüze çevir. Ümidimin kaybolduğu karanlık noktayı sen gündüz yap. Aydınlat. İkbalimi tevfik ile fi ruz eyle. Allah'ım ikbalimi sen kendi yardımınla ufkumu aydınlat. Yolumu kısa et, düz et, yokuşları bana düz et ya Rabbi diyor. Leyli kimi lafzımı dilefruz eyle, sözlerimi Leyla gibi güzel et. Mecnun gibi nazmımı cigersuz eyle ve şiirimi Mecnun gibi ciğere işleyecek kadar tesirli kıl. Herhalde bu dua kabul olmuştur. Kesin olmuş belli ki. Aslında kendisi de biliyor böyle Evet. bir eser yazdığını. Fena halde farkında. Şimdi girişte bir gazel okudunuz hocam. Bu da Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun eserinde geçiyor. Fesadı aşkı ta gördüm diye Evet, başlıyor. Mecnun dilindendir Evet, diyordu. Mecnun dilinden. Bu arada Mecnun dilinden gazel, Leyla dilinden gazel filan diye ifadeler var. Bunlar ne demek hocam o eserde? Efendim zaten burada ön söz niteliğindeki bu dörtlüklerde açıklıyorum. Mecnun Leyla bahanesiyle güzelliği anlatıyor. Mecnun sembolize edilerek aşkı anlatıyor. Güzellik ve aşk. Nitekim Fuzuli'nin bir eserinin adı Hüsnü Aşk'tır. Küçücük bir risaleciktir. Şeyh Galip'ten önce bu ismi ilk kullanan Fuzuli. Hüsnü Aşk. Güzellik ve aşk. Daha sonra Şeyh Galip hakikaten
bir deha eseri olarak Hüsnü Aşk'ı yazıyor. Şeyh Galip'in ilk kez yazdığı zannedilir. Hayır. İsmi ilk kullanan Fuzuli'dir. Ama çaplık eser yazan Şeyh Galip. Mecnun aşkı temsil eder. Leyla o aşkı meydana getiren güzelliği temsil eder. Bu ikisinin arasındaki alışveriş şiiri, sanatı ortaya koyar. Güzellik mi aşktan ötürüdür, aşk mı güzellikten ötürüdür? Bu da kıyamete kadar sürecek bir sohbetin konusudur. Eyvallah. Şiir lütfeder misiniz hocam? Girişte okuduğunuz şiiri biraz izah. Biraz bakalım buna. Bilirsek. Zaten biraz bakabiliyoruz hocam. Tadımlık. Huzuri, keşke burada olsaydı da. Tam olarak ne kastettiğini bize izah etseydi değil mi hocam? Fesadı, bu gazel Mecnun dilindendir. Bakalım Mecnun ne diyor? Yani Mecnun'un ifadelerini doğrudan onun ağzından aktarıyor. Evet, Mecnun konuşuyor yani. Mecnun konuşuyor. Fesadı aşkı ta gördüm, salahı akıldan durem. Aşkın fesadını gördüm ya, ben aklın sunmuş olduğu kurtuluştan uzağım. Kurtuluş bile olsa ve aşkınki de fesat bile olsa ben aşk tarafındayım. Burada aşk ve akıl ilişkisiyle ilgili bir tespitte bu. Evet. Nedir hocam o bakış açısı? Efendim, akıl ehli aşk için feci bir ayak bağıdır. Aşk ehli. Ama ehli aşk için. Tabii. Yoksa Bizler için de. hayır. Normal insanlar. Mevlana Celaleddin Rumi der ki, akıl olsaydı adı gönül olurdu. Mevlana'nın sözü. Aşk mertebesinde, o makamda ve o haleti ruhiye içindeki insanlar için akıl mahcup olunacak bir ayak bağıdır. İslam'da ve tasavvufta aklın dışına çıkmak yoktur ama üstüne çıkmak var. Dışına çıkmak nedir, üstüne çıkmak nedir hocam? Aklın dışına çıkmak hakikaten imandan sonra en büyük, kıymetli nimet olan akıldan mahrum kalmaktır. Çünkü akıl yoksa mükellefiyet yok. O kadar kıymetli bir şey. Ayetler siz hiç akletmez misiniz? Allahu Teala söylüyor. Akıl Orada incelik var ya hocam. Elbette. Onu biraz Muhakkak. izah etmenizi istiyorum. Şimdi bazı şeyler çok büyük nimettir. Ama o nimette de saplanıp kalmamak gerekir. Onu da aşmak lazım yani. Mesela ki kitap okumak çok büyük nimet değil mi? Tabii. Çoluk çocuğumuza diyoruz kitap okuyun, kitap okuma zevkini aşılıyoruz filan. Ancak kitapları yele vermenin de kitabı var. Onun da bir zamanı var. Elbette zaman gelir onları da aşarsın. Kitap neymiş artık? Bakın konudan konuya atlıyoruz. İmam Gazali der ki, ona soruyorlar İmam Gazali Hazretlerine. Mürşidin kim? Seni kim yetiştirdi böyle? Üstadın kim? Deyince cevap veriyor. Bir eşkıyadır diyor. Herkes hayret ediyor. Aman Allah'ım. Bir yol kesici. Harami. Evet diyor. Bir eşkıya benim bu noktaya gelmeme sebep olmuştur. Mürşidim o. Nasıl oldu? Diyor ki 30'lu yaşlara kadar herkes bana alim desinler diye okudum. O zamanki İslam medeniyetinde bütün annelerin rüyası çocuğum alim olsun. Alim baş tacıdır. Çünkü alimler peygamberlerin varisidir. O zamanki kültür de böyle. Alimin baş tacı edildiği yerde lütuf ve kerem boldur ve medeni seviye yüksektir. Düşünün ki Yavuz Sultan Selim Cihan İmparatoru alimin atının ayağından sıçrayan çamuru şeref addeder. Alim böyle bir şey. Gazali diyor ki 30 yaşına kadar alim desinler diye itibar için, nam, şeref için okudum. 30'lu yaşlarda diyor bir seyahat esnasında 7 deve kitaplarımı taşıyordu. 7 deve 2 kütüphanesi. Kervanla seyahat ederken bir noktada haramiler kervanı bastılar, eşkıyalar ve hepimizi soydular. Develeri aldılar. Ben eşkıyaların reisiyle görüşmek istedim. Beni reislerinin katına çıkardılar. Dedim ki efendim bende mücevher yok, para yok, altın yok. Kitap var. Develerim kitap yüklüdür. Bunlar sizin işinize yaramaz. Develerimi verin. Deyince haramilerin reisi dedi ki sen kimsin, mesleğin ne? Ben de diyor gerine dedim ki alimim. Deyince baktı ve dedi nasıl alimsin ki kitapların gidince sende hiçbir şey kalmıyor. Develerini evinden aldık, sende bir şey yok. Nasıl alimsin ki develer gidince sende bir şey yok. Böyle alimlik mi olur? Gazali diyor ki bu söz şimşek gibi beynime vurdu. Ve kitaplar olmadan da nasıl hakikate ulaşılırın yolunu aradım. Bildim ki bu ilm-i ledün imiş. Kitapların da ötesinde. İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İlim bilmektir. İlim hakkı bilmektir. Sen hakkı bilmezsen
bir kuru emektir. İlim, ilim bilmektir. İlim elif demektir. Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir? Bakın kitap yok. Sadr ilmi bu. Satır ilmi değil. O aşmak, kitapları bile aşmak. Bu kadar lafı nereden söyledim? Nereden buraya geldik? Akıl çok çok büyük bir nimet. Ancak aklı da putlaştırmamak lazım. Oraya da takılmamak lazım. Çok büyük nimet. Allah kimseyi bu nimetten mahrum etmesin. Aklın da üstüne çıkmak lazım. Dışına değil. Bu nimeti reddedemeyiz. Aklın dışına çıkamayız ama üstüne çıkmak lazım. Üstüne çıkmak kahramanların işidir. Aklı ayaklar altına almak. Necip Fazıl böylesi tiplere davasının divanesi der. Divane ne demek? Aklı ayağının altına almış adam demektir. Düşünün ki Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimizden sonra 60'lı yaşlara kadar yaşadılar. Ve kendilerine maaş bağlandı. O zamanki usule göre yılda bir kez maaşa, bir yıllık maaşı bir kere de alıyorlardı. Kendisinin hakkı olan maaş bir çuvala dinarlar haline doldurulup teslim edildi. Hazreti Ayşe akşam oruçluydu o gün. Akşamdan önce, güneş batmadan önce bir yıllık maaşı olduğu gibi tasadduk etti. Hepsini dağıttı ve eve tek kuruşsuz geldi. Ve evdeki yaşlı yoldaşına, cariyesine dedi, akşama yiyecek bir şey var mı deyince, hanımım dedi, bir şey bırakmadın ki hepsini dağıttın. Allah Allah dedi, hiç mi bir şey kalmadı? Çuvalı salladılar, bir tek kuruş dedi. Elhamdülillah, ya Rabbi çok şükür, bugünkü rızkımızı verdin dedi. Divane olmak böyle bir şey işte. Bunu anlayabilmek için infak etmenin aklın dahi üstünde olan zevkini tadabilmek lazım. İşte davasının divanesi olmak. Sahabiler Hendek Savaşı'nda Peygamberimiz bile açlıktan ayakta duramadığı dönemler olmuştur. Diyor ki bana gösterildi, Şam ümmetime verildi. O kadar sıkıntılı anda bunu söylüyor. Sahabiler diyor ki sadaka Resulullah. Siz diyorsanız öyledir diyor. Kimse demiyor ki ya buradan sağ çıkacağımız belli değil. Kendisi ayakta duramıyor. Şam'dan bahsediyor. Ne Şam'ı? Demiyorlar. Niye? Çünkü akıl diye bir endişeleri yok. Akıl ayak bağı değil. İman aklın üzerine çıkarmıştır bunları. Şimdi bu kadar laftan sonra ilk beyte gelebilirim. Fesadı aşkı ta gördüm, salahı akıldan durem. Aşkın fesadı bile aklın salahından çok daha üstündür. Ben akıldan uzağım. Aşkın fitnesi bile aklın düzenleyiciliğinden daha hoştur bana diyor. Akıldan uzağım. Meni rüsva görüp ayıp etme ey nasih ki mazurem. Ey nasihat eden, beni rezil bir halde görüp kınama ki ben aslında mazurum. Niye mazursun? Kimler mazurdur? Aklı olmayan, iradesi elinde olmayan kişiler mazurdur, ayıplanamazlar. Nef'i'nin çok ünlü bir gazelinin ilk beyti aklıma geldi. Aşıka taan etmek olmaz, müpteladır neylesin. Adem'e mihri muhabbet bir beladır neylesin. Aynı şey işte. Beni mazur gör, kusura bakma. Elimdeki bir şey değil diyor. İlk beyt hakkında bu kadar yeter sanıyorum. Buyurunuz. Devam değil mi? Evet, lütfen. Evet. Şuradan güzel bir beyt seçmeye çalışıyorum. Belayı, aşkı, derdi dost terkin kılmazam zahit. Ne müştakı behiştem sen kimi, ne talibi hurem. Ey zahit, aşkın belasını ve dosttan gelen derdi terk etmem. Ey zahit, aşkın belasını terk etmem, dosttan gelen cevr-ü cefayı bırakmam. Niye? Devam ediyor. Hoşem, ben bunlardan memnunum. Hoşem kim? Ne müştakı behiştem, ne cenneti istiyorum, ne sen gibi talibi hurem. Ey zahid, ne de senin gibi hurilerin derdindeyim. Ben dosttan gelen cevr-ü cefayı ve aşktan gelen belaları kendime cennet edinmişim. Benim cennetim bu demeye getiriyor. Eyvallah üstadım. Ağzınıza sağlık. Yine Mecnun dilinden bir gazel daha var hocam. Ya Rab belayı aşk ile kıl aşinameni. Mecnun hangi hadise üzerine evet, bunun söylüyor? hikayesi var tabii.
Kısaca hikayesini Şey alalım var tabii, sonra Mesnevi'nin bünyesini bilmek lazım. Mesnevi şiirle roman yazmaktır malum. tam anlamıyla budur. Tabii tabii. Şiirle Karakterler var, olaylar var, kişiler var, belli bir sonuç var. Romanın şiirle söylenmesi Mesnevi, Doğu aleminin romanı. Tabii kısacık mısralarla hep olayla anlattıkları için ve Mesnevi de çok çok uzun olduğu için zaman zaman okuyucu sıkma gibi bir endişe var. Böyle durumlarda şair Mesnevi'yi keser, araya bir gazel koyar. Yeknesanlığı kırmak. Tabii o monotonluğu gidermek için. Gazel de genellikle o Mesnevi'deki karakterlerden biri söyler. Evet. Onların dilinden. Bu gazel Mecnun dilindendir. Nedir bunun hikayesi? Az önce bahsettik. Anne baba Mecnun'a yalvarırlar, yakarırlar. Mecnun laf dinlemez. Laf dinlese Mecnun olmaz. Tabii. Men bu kelama tutmazam güç. Leyli sözü söylen, yoksa hamuş diyen adam. Son çare olarak bölge itibariyle de yakındırlar. Babası Mecnun alır, hacca götürür. Orada Kabe-i Muazzama'nın etrafında mübarek, mukaddes yerlerde evladının kurtulması için Allah'a yalvaracaktır. Evladını da beraber götürür. Gel oğlum gidelim, dua edelim. Allah inşallah bu belayı üstünden alır. Biz de sen de rahat ederiz demeye getirir. Mecnun takılır babasının peşine. Bölge olarak zaten çöllerde yaşıyorlar. Arap bunlar. Oraya yakınlar. Hac mevsimi de girmiştir. Hacca giderler. İhram giyinirler. Ve tavaf başlar. Tavaf esnasında malum lebbeyk lebbeyk denir. Dualar edilir. Kabe'nin etrafı dönülürken. Babası dualar ederken bir bakar ki aman Allah'ım Mecnun ne diyor Kabe'nin etrafında? Ya Rab belayı aşk ile kıl aşina meni. Birden belayı aşktan etme cidameni. Yani dertten kurtulmak için dua et deniyor. Az eyleme inayetini ehli dertten. Yani ki çok belalara kıl müptelameni. Oldukça men götürme beladan iradetim. Men isterem belanı, çü ister belameni. Temkinimi belayı muhabbette kılma süst. Ta dost ta nedip dimeye bi vefameni. Men handanı mülazemeti itibaru cah. Kıl kabili saadeti fakru fenameni. Eyle zayıf eyletenim firkatinde kim. Vaslına mümkün ola yetirmek sabameni. Nahvet kılıp nasip fuzuli kimi bana. Ya Rab mukayyet eyleme mutlak bana beni. Eyvallah. Evet. En azından ilk iki beytini günümüz Türkçesine aktarabilir miyiz hocam? Şimdi yani baba hayretler çok içinde. İlginç bir tablo. Dua ediyor. Kurtulması için, dua etmesi için. Evet, baba ya Rabbi oğlumu kurtar derken ulan ne diyor? Ya Rabbi belayı aşk ile kıl. Ya Rabbi bu belayla beni daima bir arada bulundur deyince babanın ümidi kesiliyor. Bırakıp dönüyor yani Mecnun çöllerde. Bakın ne demiş? Ya Rabbi belayı aşk ile kıl aşina meni. Aşina yakınlık, samimiyet, içli dışlı olmak. Aşina bu. Allah'ım beni aşkın belasıyla içli dışlı kıl. Birden belayı aşktan etme cüdameni. Allah'ım beni bir an bile aşkın belasından uzak tutma. Ben onunla yaşıyorum, onunla emziriliyorum. Bela kelimesi divan şiirinde, tabi Fuzuli'de de hep tevriyeli kullanılır. Belanın diğer anlamı evet demektir. Evet. Doğu dillerine geçmiş, bütün Doğu dillerinde beli evet olmuştur. Evet. Bir tek Türkiye Türkçesinde beli yoktur. Azerice'de var, Kırgızca'da var. Bütün Doğu milletlerinde beli demek evet demektir. Farsça'da da var. Bela evet demek. Kalu bela dediler ki evet. Ya Rab belayı aşk ile kılaşın. Allah'ım beni aşkın evetiyle yani aşkı kabullenmekle, aşkı kendi bünyeme sindirmekle nasiplendir. Bela bu. Nefi'den az önce okudum. Şöyle diyordu. Aşıka taan etmek olmaz, müpteladır neylesin. Adem'e mihri muhabbet bir beladır neylesin. Adem'e mihri muhabbet sevmek yeteneği bela olarak verilmiş. Ne? Anladığımız bu değil mi? Peki belanın bir de evet şeyi var. Adem'e mihri muhabbet bir beladır neylesin. Hazreti Adem bir kere hayatında Havva'ya evet dedi, başına gelmeyen bela kalmadı. Telmih var orada. Bela, evet. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Son bir beyit sorayım, birkaç dakikamız kaldı. Yine Mecnun dilinden şöyle bir ifade var. Aşık oldur kim kılar canın feda cananına, meyli canan etmesin her kim ki kıymaz canına. Bu beyti bir çok rahat. Kısa da olsa bir lütfen. Yani aşkın tanımı bu. Gerçek aşk neymiş?
Onu anlatıyor, bulmaya çalışıyorum. Aşık oldur kim kılar? Canın feda kim cananına. Buldum. Aşık oldur kim kılır canın feda cananına. Burada duralım. Aşık odur ki canını İki nokta üst sevgiliye feda eder. Nedir can kim anı sen nazenin canana vermezler. Sana aşık olanlar yoluna cana ne vermezler. Daha ilk adım sevgiliye sunulacak olan naçiz hediye, çam sakızı, çoban armağanı aşkın kendi En canıdır. değerli varlığından Evet, vazgeçmiyor. onu verecek. Daha ilk adımda o sunulacak. Aşık oldur kim kılır canın feda cananına, meyli canan etmesin her kim ki kıymaz canına. Sevgilinin adını ağzına almasın, daha canından vazgeçemiyor. Ne sevgilisi? Evet. Sen canından geçmeden canan arzu kılarsın. Zünnarını kesmeden iman arzu kılarsın. Çocuk gibi değneği sen kendine at edip, sen hiç meydan görmeden meydan arzu kılarsın. Ben Yunus'un diye biliyordum, Eşreful Rumi'nin diyenler de var. Eyvallah. İkinci beyitte de sanki tahkim ediyor o söylediğin değil mi hocam? Canını canana vermektir kemali aşıkın, vermeyen can itiraf etmek gerek noksanına. Evet, aşkın kemal hali, en üstün hali candan vazgeçmiş olmaktır. Aşık bu noktaya gelmiş hakikaten o mertebe, o rütbeye ermiş. Aşık denir buna. Vermeyen can itiraf etmek gerek noksanına. Canını veremeyen itiraf edecek. Ben eksiğim, bende iş yok diyecek. Eyvallah üstadım. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun eserini ve Leyla ve Mecnun kahramanlarını bu programımızda konuştuk. Efendim Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden gerçekleştirdiğimiz bir edebinin daha sonuna geldik. Allah nasip ederse haftaya tekrar birlikte olacağız. Hoşça bakın muhterem zatınıza.